Burası büyülü bir yer Angkor. Ya kesmesin dilini ya. O alkol aldı. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerim diken diken oldu. Acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Bu körde her şey yüzüyor. Market yüzüyor, tapınak yüzüyor. Kamboçya'ya ikinci gelişim. Taksideyim. Phnom Penh. Bu saatte biraz tehlikeli bir şey olabiliyor. Saat 12'den sonra. Bakalım otele varacağım. Herhalde 1 gibi falan uyurum gibi. Yarın başkenti geziyoruz. Taksici biraz konuşkan, biraz konuşalım bakalım. Günaydın. Phnom Penh'te, Kamboçya'nın başkentindeyim. Şimdi otelin tepesindeyim. Sabah erken kalktım burada güneşi doğurmak için. Şu an saat 7 küsur. Zaten güneş gördüğünüz gibi tepede. Ben video çekmeyi unuttum. Tam o seyre daldım. Mekong Nehri'nin üzerinde güneş doğdu. Tam otel doğuya bakıyor. Şahane. Görüyorsunuz. Başkenti arkamda. Otel güzelmiş bu arada. Punim Riverside Otel'miş. Böyle sky barı var. Böyle Tonle Sap Nehri'nin kıyısında, Mekong'un kıyısında böyle havuzu da var. Hemen arkada Barlar Sokağı. Etkileyici bir gün doğumuydu. Çok etkileyiciydi. Bu arada arkamdaki nehir Tonle Sap Nehri. Ta buradan Siem Reap şehrine kadar uzanıyor. Orada Tonle Sap Gölü'nü oluşturuyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük tatlı su kaynağı orası. İlginç bir de sistemi var böyle devam eden. Şurada şu arkamda görüyorsunuz bu nehir Mekong Nehri ile birleşiyor. Ama ilginç yani Mekong Nehri'ni dolduran bir nehir değil o. Yağışlı mevsimde ve kurak mevsimde olmak üzere çift taraflı akan bir nehir Tonle Sap Nehri. Mekong'dan belli bir dönemde suyu alıp Tonle Sap Gölü'ne boşaltıyor. Belli bir dönemde de yükselen Tonle Sap Gölü'nden suyu alıp Mekong Nehri'ne boşaltıyor. Böylece çift yönlü. Afrika'da da böyle özel etkileşimli su sistemleri var. Böyle enteresan bir nehir ve sistem Tonle Sap sistemi. Mekong Nehri ile göl arasındaki kısma Tonle Sap Nehri deniyor. Daha sonra zaten Mekong'la birleşiyor. Mekong'da Vietnam'da denize dökülüyor. Zaten Laos'ta da Laos videolarında Mekong Nehri'nde gezmiştik. Oradan bahsetmiştim. 60 milyonundan fazla insana hayat veren devasa nehir. 5000 kilometreden fazla uzunlukta. Çin'de doğuyor. İşte Laos'tan, Burma sınırından, Tayland'dan geçiyor. Tayland sınırını çiziyor. Daha sonra Kamboçya'da ilerleyip Tonle Sap sistemini oluşturup Vietnam'da denize dökülüyor. Burası Sisovat Quay denen caddesi şehrin. Phnom Penh'in sahili. Yürüyebiliyorsunuz boylu boyunca güzel bir sahil. Tonle Sap Nehri'nin kıyısında bu Sisovat rıhtımı. Şehrin diğer karma karışık yerlerinin aksine gayet şaşırtıcı, bakımlı ve güzel görünüyor. Burada zaten Tonle Sap'la Mekong'un birleştiği yerde görülebiliyor. Güzel bir yer. Şehir de güzel. Phnom Penh Kamboçya'nın başkenti demiştim. En büyük şehri aynı zamanda. 15. yüzyılda Angkor Wat, Angkor ve onun tapınakları Taylar tarafından, Siamlar tarafından yıkılınca başkent buraya taşınmış. Ve Mekong ve Tonle Sap'ın birleştiği yere kurulmuş. Böyle ilginç bir hikayesi var buranın. Birazdan birkaç stupasını, tapınağını, sarayını ve müzesini de göstermeye çalışacağım. Kampuçe, Kamboçya bir sürü isim var bu. Her dilde farklı isimleri var Kamboçya'nın. Bakalım kadim Angkor Khmer İmparatorluğu'nun torunları şimdi ne haldeler? Burada pickpocket olayı yani yan kesicilik olayı yaygınmış. Yan kesiciler varmış. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Çok böyle tenha sokaklara girmemek gerekiyor diyorlar. Başkentte
şeyler de var. Hi man. So, Hi. Evet, evsizler falan da çok galiba. Yani bu şehirde ben aslında şeyleri de gezmeyeceğim, size göstermeyeceğim. O ölüm tarlaları falan var. Bu Kızılı Kemerler var, Kemer Rouge. Onların dönemden kalan müzeler vesaire var. Biraz daha yakın tarih biliyorsun. Çok acıklı bir tarihi var buranın. Kamboçya'nın yakın tarihi. Kanalın ismi Antik Seyyah. Biraz daha böyle geçmişi, Kimerleri, Angkor'u anlatacağım. Başkentte de böyle biraz daha tarihi gezeceğim. Yine tuktuklarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Satıcılar var. Evet, Fransız kolonyal mimarisi var. Onu ilk gözlemliyorum. Arkamdaki binalar hep Fransız mimarisi görüyorsunuz. Burası da Fransız sömürgesiydi. Indochina'ya dahildi o. Hinduçin'e, Çin Hindi'ne, Laos ve Vietnam'la birlikte. Kamboçya'da Fransız sömürgesiydi. Daha batıda biliyorsunuz Hindistan var, Burma var, Myanmar. Onlar da İngiliz sömürgesi. Tayland ise bölgede no komünizm, no kolonyalizm, sömürge olmamış, komünizme geçmemiş tek ülke. Aslında İngilizler ve Fransızlar buffer olarak, yani bir tampon bölge olarak Tayland'ı bırakmışlar da diyebiliriz. Aynı zamanda Siam krallarının da burada mahareti var. O Chulalongkorn, o Monku, o birkaç kralları hakikaten akıl adamlar. Bizim Osmanlı'nın 19. yüzyılda yaptığı o denge siyasetini İngilizler, Ruslar, Fransızlar arasında aynısını onlar da yapmışlar. Ve başarılı şekilde yapmışlar bu arada. Dolayısıyla hiç sömürge olmamışlar. İngilizlerle Fransızlar arasındaki dengeyi iyi tutturmuşlar. Bu arada kokonatlar, King kokonat deniyor bunlara. Ve bu sayede Tayland kolonize olmamış. Görece refah olarak da, nüfus olarak da komşularına göre daha iyi. O yüzden. Ama Kamboçya'nın yakın tarihi korkunç, hepsinden daha korkunç. Yani Rwanda ne yaşadıysa yakın tarihte o soykırımları aynısını devlet eliyle bu sefer Kamboçya yaşamış. Maalesef. Ve günümüzün o en zengin devleti, Güneydoğu Asya'nın Kimer İmparatorluğu, Osmanlısı diyeceğimiz devletin torunları bu yakın tarihteki olaylar sebebiyle maalesef zor durumdalar. Arkamda kahvaltıcı var, görüyorsunuz, kahvaltı yapıyor insanlar. Çok fazla motor görüyorum. Ben yürümeye devam ediyorum. Durian, jackfruit. Good morning. Kontrol ediyor nasıl diye, olmuş mu diye. Beğendi. Alıyor şimdi, tartıyorlar. Evet, durian meyvesi, dikenli. Meyve stolları, satıcıları görüyorsunuz. Küçük muzlar. Bunlar rambutanlar. Aslı'nın en sevdiği meyveler. Bundan biraz alırım. Bu paraları görüyorsunuz. Mangolar. Diğerleri. Fil elması olabilir. Tam emin değilim. Ejder meyvesi. Mangustinler. Portakalları böyle. Elmaları da var. Aslında ilk defa elma görüyorum böyle. Genelde gül elması diye bir şey var. Ondan şey yapıyor. Elma biraz karasal iklim olduğu için. Burada var. Üzüm de görüyorum. Evet, yine muzlar. Muzları çok lezzetli. Çeşit yine meyveler var. Avokadolar bayağı iyi görünüyor. Oo, çok güzel olmuş. Fransa Gelişim, Fransa Kalkınma Ajansıymış. Fransızların nasıl kalkındırdıklarını bilirsiniz. Burayı da çok güzel kalkındırmışlar. Kalkındırmaya da devam ediyorlar. Afrika'yı da nasıl kalkındırdıklarını bilirsiniz, değil mi? Burkina Faso, Mali, o bölgede
O Ganalar, Senegaller, Sahel. Fransızlar bu kalkındırma konusunda çok iyi ya. Her yeri kalkındırıyorlar. Maşallah. Uzun binalara bakar mısınız? Şimdi Çinliler kalkındırıyor burayı. Fransızlardan sonra. Ama bilmiyorum, Çinliler bayağı yatırım yapıyorlar. İnşaat, diğer konularda. Laos'a zaten hızlı tren anlatmıştım size. Laos'a elektriksiz olmayan ülkeye hızlı tren yapmış Çinliler. Burada da devasa binalar, gökdelenler inşa ediyorlar. Sihanoukville diye mesela bir tane kasabaları var. Oradan Koh Rong Adası'na, diğer adalara gidebiliyorsunuz Kamboçya'da. O Sihanoukville mesela 10 senede çok değişmiş. Çin yatırımları varmış. İnanılmaz oteller, marinalar. Tabii karşılığını alıyor Çin bunların ama Çinlerin bu tarz yatırımları var Güneydoğu Asya'da. Afrika'da olduğu gibi. Modern kalkındırmacı Çin diyebiliriz. Steak tartarlar, Wagyu burgerler, Josper griller, havyarlar. Ne olmuş ya? Lobsterlar. Vallahi Kamboçya'ya ne olmuş bilmiyorum. Bu 4 yılda bile bu kadar değiştiğine göre Çin mucizesi dedikleri şey bu herhalde. Ama millet yemek bulamıyor. Timsah yiyor, böcek yiyor, bilmem ne yiyor. Bu arada böcektir, yılançırandır, böyle şeyleri hakikaten yiyorlar. Av hayvanlarını seviyorlar Kimerler. Hatta ki antik Kimerlerde bile böyle kuş avcıları, yaban hayvan avcılarının orduları var, böyle özel birimler var böyle. Yani hep böyle beslenmişler. O hani protein olarak katkıda bulunmuş bu tür şeyler kuzinlerine, mutfaklarına diyeyim. Laos'ta da aynı şekilde yiyorlar yapışkan pirinçle birlikte, diğer böcek bilmem ne falan filan. Ama böyle Tayland'daki biraz şov. Tayland'dakiler yani öyle akreptir bilmem nedir falan, böyle halkın böyle sürekli yediği şeyler değil onlar. Yani tamamen turistik. İşte Khao San Road'da vesaire böyle işte akrep ısırdım bilmem ne yaptım falan filan. Böyle turistlerin video çektiği palavra, yani öyle söyleyeyim. Ama bu ülkelerde, Laos ve Kamboçya'da biraz daha yaygın o böcekçilik olayı. Bu arada bir eğlence var galiba, bir kutlama var. Ne olduğunu anlayamadım. Araçlarda böyle bayraklar var. Çin Yeni Yılı olabilir, bilmiyorum, emin değilim. Çin Yeni Yılı bu arada sadece Çin'de kutlanmıyor. Arkamda şimdi ilk durağımıza geldik. Phnom Tepesi. Görüyorsunuz, iki tane Naga'nın arasından yukarı doğru çıkacağız. Bu gördüğünüz tepe yaklaşık 30 metre. Şehrin ortasında bir tümülüs aslında. Mekong'a da yakın. Güneydoğu Asya'da bir tümülüs gösteriyorum size. Tepede bir Wat Phnom tapınağı da var. Enteresan da bir hikayesi var buranın. Şehrin en eski yapılarından biri burası. Apsaralar bana şeyi hatırlattı. Atina Akropolis'indeki Erektion'daki sütunları hatırlattı. Harika. Hindu olan Kimerlerin torunları artık Budist bu arada. Zaten Kimer imparatorlarından birisi artık Budizme dönmeye başlıyor. O göreceğimiz Angkor Wat vesaire, onlar aslında Budist tapınağıydı. Pardon, Hindu tapınağıydı. Ama gördüğünüz gibi artık onlar Budistler, Kimerlerin torunları. Şimdi Wat Phonom'da, yani Phnom tapınağına geldik. Arkamdaki tapınağı hemen arkasında göstermiştim. Şu kulesi görünende beyaz stupası, buranın o merkezi yapısı. Burası aslında dediğim gibi tümülüs. 27 metrelik yükseklikte bir tümülüsün üzerindeyim şu anda. Tapınağın hemen girişi burayı, içeri gezdiriyorum size. Buranın ilginç bir hikayesi var aslında. Phnom Penh diye okunuyor bu arada burası. Burası Kamboçya'nın başkenti ve en büyük şehri. 15. yüzyılda Angkor şehri, yani Kimer İmparatorluğu'nun başkenti, bugünkü Siem Reap yakınlarında, oraya da göstereceğim. Taylar tarafından yıkılınca, Taylandlılar tarafından, Siam tarafından başkent güneye taşınıyor, buraya, yani Phnom Penh olan bölgeye taşınıyor. Burası dediğim gibi Tonle Sap ve Mekong nehirlerinin birleştiği yerde. Bu arada Phnom Penh şehrin ismi demiştim. Phnom tepe demek. Penh ise 14. yüzyılda yaşamış bir kadının ismi. Böyle efsaneye göre böyle 700 sene önce bundan burada nehirlerin birleştiği yerde Penh adında yaşlı, böyle zengin bir kadın yaşıyormuş. Yağmurlu bir günde aşağıya
Mekong'a duş almaya gitmiş. Banyo yapmaya, yıkanmaya gitmiş. Ve o sırada nehirde bir tane kocaman kütük görmüş. Yüzen böyle devasa bir kütük görmüş, tomruk görmüş. Ve köylülere seslenip o tomruğu para karşılığında sahile çektirmiş. Daha sonra bu ağacı kestiklerinde ağacın içinden 4 farklı böyle bir tanesi bronz, bir tanesi pirinç, bir tanesi abanoz, böyle 4 çeşit Buda heykeli çıkmış. Daha sonra onun anısına buraya bir tümülüs yapıp buraya o kutsal emanetleri gömmüşler ve üzerinde de bir ahşaptan stupa yapmışlar. Daha sonra bu stupa yenilenip gördüğünüz gibi o beyaz yapısına bürünmüş, şimdiki haline bürünmüş. İşte bu yamaç ve tepedeki stupa bugün Kamboçya'nın başkentine ismini vermiş. Phnom Penh, yani Pen kadının ismiydi. Pen'in tepesi demek bugünkü Kamboçya'nın başkentinin anlamı. Bu arada benim Kamboçya'ya ikinci gelişim. Daha önce 2020'nin başında buradaydım. Vietnam ve Kamboçya'yı birleştirmiştim. Ama başkente uğramamıştım. Sadece Angkor tapınaklarını görmüştüm birkaç gün. Bu ikinci gelişim oldu. Aradan kaç sene geçmiş? 4 sene sonra geldim. Evet. Kapıda vizesi var hala. Bize vize on arrival. $30 yazıyor ama $35 alıyorlar. O 5'i de cepliyor galiba. Ülke böyle. Bu arada ben buradayken 2020'nin başında tabi pandemi falan haberimiz yoktu. Biz ülkeye döndük, Türkiye'ye. Bir anda kapılar kapandı. Bilmem ne oldu. Böyle de benim anısı var benim için. Kamboçya o dönemde gördüğüm sorun hikayeydi. Pandemi süresince. Bu arada Laos'ta da Kamboçya'da da 7-Eleven göremedim. Galiba Şimirip'e bir tane açılmış. Orayı gidince gösteririm. 7-Eleven benim için mutluluk demek. Bakalım burada da biraz benzeri yapmışlar. Smile adında bir şey. Bakalım kapı sesi gelecek mi? Geldi. İşte bu kapı sesi, mutluluğun sesi. 7-Eleven'lar Asya'da bilmiyorum, çok güzel. Gerçi Meksika'da, Amerika'da da var ama zaten galiba Amerikan şirketi. Şimdi burada içeceklere bakalım. Burada Mogu Mogu Gumu Gumi adında bir içecek olması lazım. Tayland menşeli. Bir geldiğimizde onu içiyoruz böyle, çok güzel. Böyle Hindistan cevizi parçacıklı içecek. Var mı bakayım, bir 2 dakika bir yürüyüş molası vereyim diyeceğim ama bu arada fiyatlarda dolar, burada dolar geçiyor bu ülkede. Riyal ama para birimleri dolar kullanılıyor. Para üstünü size riyal olarak, Kamboçya riyal olarak veriyorlar. O aradığım içecek burada yok, benzeri var. Şöyle parçacıklı Kato diye bir içecek var. Fiyatları da göstereyim, yani işte $1 bilmem ne paketleri. Ya hemen hemen Türkiye ile benzer artık. Yani bu ülkelerin geri kalmış olduğuna bakmayın. Türkiye'nin para birimini malum son zamanlarda çok değersizleşti. O yüzden öyle çok ucuz şeyler beklemeyin. Ama işte bir Avrupa'ya göre yani çok daha uygun oluyor. Ne bileyim, bir diğer ülkelere göre. Burada en azından Türkiye şartlarında, Türkiye fiyatlarında bir şeyler alıp yiyebiliyorsunuz vesaire. Öyle fiyatlar hemen hemen Türkiye gibi düşünebilirsiniz ya. Yani benziyor. Makarna fiyatları $1,5 $2 arasında. Böyle İtalyan bari yapan böyle daha yabancı markalar $4 falan çıkıyor. Fiyatlar böyle. Yine marketlerden sıcak su da temin edip böyle noodle falan alabilirsiniz böyle farklı şeylerde. Vejetaryen olanları da var. Indomie'nin bile var, görüyorsunuz. Bunlar işte $1 bile değil yani. İşte 79 cent. Yine $2, $3. Burada noodle'ları alıp buradan sıcak su temin edip bunları bu marketlerde içebiliyorsunuz. Burada binlerce çeşidi var bunların. Kimchiler falan da var. Kore usulü. Birçok şey var. Süt fiyatları. 1 litre sütler işte $2'mış. $1,5. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Derken 7-Eleven buldum. Harika ya. Hadi bakalım. Sesi duyalım. Sesi duymadık, olsun. Bakalım o içeceğimiz burada var mı? Gördüğünüz gibi turistler de var burada.
Bakar mısınız böyle garip garip böyle Asya'da böyle dükkanlarda garip garip böyle hiç görmediğiniz şeyler görüyorsunuz. Cipslerin çeşitlerine bakın. İstakozlu cips bile var. Mogu Mogu serisi. Bakar mısınız? Kavunlusu var. Burada kara yemişlisi var. Hindistan cevizlisi, çileklisi, bizim favori lişili ve passion fruit'li. Harika. Tayland ürünü bu. Asya'da ilk içtiğimize hayran kalmıştık. Şundan bir tane lişili alalım. Burada istediğiniz gibi kahvenizi vesaire içeceğinizi alabiliyorsunuz. Noodle alıp sıcak suyu koyup istediğinizi alabiliyorsunuz. Harika bir dükkan ya. 7-Eleven. Fiyatları zaten buradan kruvasan tarzı şeyler alabiliyorsunuz. Sosisli tarzı. Yukarıda kahve fiyatları yazıyor. Burada abur cubur fiyatları. Böyle. Kamboçya bayrağında Angkor Wat'ı görüyorsunuz. Ülkenin ulusal sembolü Angkor. Sonraki videolarda Angkor'u detaylı anlatacağım. Takip edin. Tüm güzelliğiyle öyle eski yer falan deyip geçmeyeceğim. Çok güzel anlatacağım detaylı şekilde Angkor'a. Çok iyi çalıştım. Zaten bir kere daha gelmiştim 4 sene önce. Angkor'u keşfedeceğiz. Takipte kalın.